Bir ülke düşünün. Üstün askeri ekipmanlara kolayca erişim hakkına sahip. Bulunduğu bölgede askeri üstünlüğü garanti altında. Bu ülkenin adı Amerika Birleşik Devletleri'nin kol kanat gerdiği 22.145 kilometre karelik İsrail. İsrail, Amerika'nın Orta Doğu'daki en büyük gücüdür. Dostlarım her zaman şunu söylerim. İsrail'in olmadığı bir dünyada bizim halimizi hayal edin. Orada kaç savaş gemisi olurdu, kaç asker konuşlanırdı. Eğer bir Yahudi olsaydım, Siyonist olurdum. Ben Siyonistim. Siyonist olmak için Yahudi olmanıza gerek yok. Amerika Birleşik Devletleri 1948'de kurulan İsrail'i tanıyan ilk ülke oldu. O günden beri Yahudi devletinin güçlü ve istikrarlı bir destekçisi haline geldiler. İsrail, NATO üyesi değil. Buna rağmen en gelişmiş Amerikan askeri platformlarına ve teknolojilerine ayrıcalıklı erişim hakkına sahipler. Amerika'nın ne olduğunu biliyorum. Amerika'yı kolayca yönlendirebilirsiniz. Doğru yöne hareket ettirebilirsiniz. İsrail'e gönderilen Amerikan dış yardımları 7 Ekim'den sonra daha çok göze çarpıyor. Zira Tel Aviv yönetimi yönünü karadan ve havadan Gazze'ye çevirdi. Saldırıların ardı arkası kesilmedi. Tabloyu özetlemeye tek cümle yetiyor. Enkaz altında kalan insanlık oldu. İsrail, ekonomik ve askeri açıdan Beyaz Saray'dan en fazla dış yardım alan ülke konumunda. Tam 310 milyar dolar. Bunun 80 milyar doları ekonomik, 230 milyar doları askeri yardım. Yani Amerikan halkının vergileri İsrail'in kasasına giriyor. Eğer İsrail olmasaydı, Amerika Birleşik Devletleri bölgedeki çıkarlarını korumak için bir İsrail icat etmek zorunda kalacaktı. 1971'den 2007'ye kadar İsrail'e önemli ekonomik yardımlar sağlandı. Bugüne baktığımızda Amerikan yardımlarının neredeyse tamamı İsrail ordusuna gidiyor. İsrail'e 2028'e kadar yıllık 3,8 milyar dolar yardım sağlama sözü de Amerika Birleşik Devletleri'nin taahhütleri arasında yer alıyor. Bunu New York merkezli düşünce kuruluşu Dış İlişkiler Konseyi'nin raporu diyor. Amerikan desteğini arkasına alan Tel Aviv gidişattan oldukça memnun. 40 yılı aşkın süredir Başkan Biden'la tanışıyoruz. İsrail'e yarım asırlık dostluğu için ve kendisinin de dediği gibi gururlu bir Siyonist olduğu için ona teşekkür ediyorum. Hatta ben İrlanda kökenli gururlu bir Amerikan Siyonistiyim diyor. İsrail'e şu anda sağlanan yardımın yıllık tutarı 3,3 milyar dolar. Yardımların çoğu, İsrail'in Amerika'dan askeri malzeme satın almak için kullanması gereken yabancı askeri finansman programı kapsamında hibe olarak sağlanıyor. Kısaca FMF. Başkan Joe Biden yönetimi Ekim ayında İsrail için 600 aktif finansman programı olduğunu söyledi. Bunların toplam değeri 24 milyar dolar. İsrail, bu finansmanın bir kısmını İsrail savunma firmalarından ekipman satın almak için kullanabiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden askeri ekipman alan diğer ülkeler böyle bir ayrıcalığa sahip değil. Amerikan yardımı, İsrail'in savunma bütçesinin %15'ini oluşturuyor. Destek bunlarla sınırlı değil. Demir kubbe, Davut sapanı, Arrow gibi füze savunma sistemlerinde ortaklık kurmuş durumdalar. Ayırdıkları yıllık bütçe 500 milyon dolar. Amerikan askeri şirketi Raytheon, Arizona'daki tesislerinde İsrail'in demir kubbesi için tamir füzeleri üretiyor. Peki İsrail'e giden yardımlara kısıtlama var mı? Askeri teçhizatın İsrail'e ve diğer yabancı hükümetlere transferi Amerikan yasalarına tabi. Kongrenin ortak kararı satışı engelleyebilir. Ancak böyle bir şey şimdiye kadar hiç olmadı. Dikkatlerden kaçmayan bir ayrıntı daha var. Washington yönetimi ağır insan hakları ihlallerine imza atan yabancı hükümetlere güvenlik yardımı sağlayamaz. Bu bir kırmızı çizgi. Lehi yasası böyle diyor. Söz konusu İsrail olunca bu yasanın uygulanıp uygulanmadığı sorgulanıyor. Lehi yasaları her ülkenin aynı insan hakları standartlarını karşıladığını teyit ediyor. Bu yasalara göre İsrail diğer ülkeler gibi muamele görmeli. Peki öyle mi? Denetleme süreci tüm ülkeler için gerçekten aynı mı? Amerika Birleşik Devletleri'nin sağladığı askeri yardımların mutabık kalınan şartlara göre kullanılması gerekiyor. Amerikan hükümeti bu yardımların nasıl kullanıldığını takip etmek zorunda. 1980'li yıllarda Ronald Reagan'ın yasak kararını hatırlayalım. Dönemin Amerikan Başkanı Reagan birkaç yıl boyunca İsrail'e parça tesirli mühimmat transferini yasakladı. Lübnan'a saldırılar sırasında bu mühimmatın sivil hedeflere karşı kullanıldığı tespit edilmişti. Beyaz Saray'da koltuğu kim devralırsa alsın hiç değişmeyen bir kural var. İsrail'in niteliksel askeri üstünlüğüne bağlılık.
Bu konsept 10 yıllardır sürüyor. İsrail'e Amerikan yardımlarının adeta bel kemiğini oluşturuyor. 2008 yılında Amerikan yasalarında resmen yer aldı. Orta Doğu'daki diğer ülkelere silah sağlayan Amerika Birleşik Devletleri önce İsrail diyor. Tel Aviv'in üstünlüğünü tehlikeye atmamaya özen gösteriyorlar. Mesela İsrail, F-35 savaş uçağı gibi platformlara erişim sağlayan ilk ülke konumunda. Bir yandan Batı'nın desteğini arkalarına aldılar. Diğer yandan Gazze'de yaşananların yansımaları da ortada. Amerikalılar ülkelerinin İsrail'e sağladığı silahlar konusunda ikiye bölünmüş durumda. Yaşlılar İsrail'e yardım yapılmasını savunuyor. Buna en çok hayır diyenlerse genç yetişkinler. Amerikan üniversitelerinde eğitim gören gençlerin haykırışları bunun bir kanıtı. İsrail'e verilen silahlar Gazze'yi harabeye çevirdi. Beyaz Saray, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Gazze'de savaş sonrası planı olmamakla suçladı. Tarihler Aralık 2023'ü gösterdiğinde ise işler değişti. Güney Afrika Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde İsrail'e soykırım davası açtı. Türkiye davaya müdahil oldu. Amerikan yönetimi Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama talebinin ardından İsrail'e desteğini arttırdı. Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'e yönelttiği suçlamaların aksine yaşananlar soykırım değildir. Bunu reddediyoruz. Amerikan yapımı silahların İsrail'e transferinin gözden geçirilmesini isteyenler de var. Tezleri ise şu: İsrail zengin bir ülke. Dünyanın en gelişmiş ordularından birine sahip. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski İsrail Büyükelçisi Martin Indyk, 2023'te paylaştığı bir mesajda şöyle diyor: İsrail ile ilişkiler bu bağımlılık olmadan çok daha sağlıklı olur. 75 yaşındaki İsrail kendi ayakları üzerinde durmalı. Yardımları savunanlar Amerikan ve İsrailli savunma sanayileri arasındaki işbirliğinin önemine dikkati çekiyor. Orta Doğu'daki tehditlere karşı ortak mücadelenin bu yüzden önemli olduğunu vurguluyorlar. 2021 yılında 300'den fazla Cumhuriyetçi Meclis üyesi İsrail'e sağladıkları yardımların Amerikan ulusal güvenliğini iyileştirdiğini öne sürdü. Bu yardımların azaltılmamasını ve herhangi bir şarta bağlanmamasını istediler. Washington yönetimi Tel Aviv'i bölgede üstün tutma planlarını sürdürüyor. Dönemin başkanı George W. Bush'un Orta Doğu politikasını şekillendiren isimlerden biri olan Elliot Abrams şöyle diyor: İsrail'e yardımları kesersek bölgedeki düşmanlar İsrail'in en büyük dostu geri çekildi diye düşünür. Gelinen noktada ise İsrail, Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki ayrıcalıklı müşterisi olmaya devam ediyor. 50 yıldır verdiğiniz kamu hizmeti ve İsrail devletine desteğinizden dolayı size teşekkür etmek istiyorum.